Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü paylaşımımız rütubet ve nemle alakalı. Şimdi şurada burası bizim mutfağımız ve bu duvarımız dışarı bakıyor. Tabii burası zemin kat. Kıymetli izleyenler, tahminim yani şuradan yukarısı, yani duvarın arka tarafı toprakla dolu. Tabii biz yaklaşık 8 yıldır burada oturuyoruz. Daha önceleri tabii ki burası duvarımız rütubet alıyordu, su alıyordu arka taraftan. Tabii birazdan orayı göstereceğim size. Biz bu rütubeti yani nemi önledik. Nasıl önledik onu anlatacağım size. Tabii öncelikle daha önce bu duvarın arka tarafını kazdım. Duvarın arkasında bir boşluk oluşturdum. Zeminden daha da aşağı kazarak bir boşluk oluşturdum. Dolayısıyla su duvarla temas etmediği için toprağa kaldırdığımız için tabii ki şeyi çözmüş olduk. Ancak daha sonra bu mutfağı genişlettim. Yani önceki yerimiz burasıydı. Mutfak buradan öteydi. Tabi burada saçağımız vardı. Dedik burayı da mutfağa dahil edelim. Tabii ki bunu yaptığımız zaman tekrardan rütubet olmaya başladı. Peki onu nasıl çözdük? Tabii aynı işlemi de yapabilirdik. Yani duvarın arkasını boş bırakaraktan. Ama ben kazdım. Tabii duvarın arka tarafını kum döktüm, çakıl döktüm, taş döktüm. Artı bir de köpük koydum. Yani duvarın arka tarafına köpük koyaraktan rütubeti önledik. Şu anda Ocak ayının sonuna doğruyuz. Bakınız duvarlarımızda tabii 3-4 yıl önce de boyama yaptık. Herhangi bir boyalarımızda kavlama falan rütubet izi göremiyoruz. Yakından da göstereyim. Az sonra dış tarafı da göstereceğim size nasıl yaptığımı. Şimdi burayı bir yakından göstereyim. Bakınız kıymetli izleyenler, herhangi bir tabii rütubet göremiyoruz. Şöyle baktığınız zaman duvarda herhangi bir burası tabii arka taraftan toprakla temas halinde. Evet, şunlar. Burası bu şekilde. Kıymetli izleyenler, bir de şurayı göstereyim size. Tabii şu köşede küfü görüyorsunuz. Bu tabii ki önceden kalma bir küf. Şimdi şuralar direk ve şurada kirişlerimiz var. Tabii buraya bir çatı yaptık. Şöyle göstereyim. Kıymetli izleyenler, şu anda bakınız burası çatı. Çatı olmadan önce tabii saçak da olmadığı için yağmur yağdığı zaman tabii ki bu kirişten ve direğin olduğu bölgeden içeriye su vuruyordu. Tabii ki ben inşaattan anlayan birine dedim ya burası dedim direk. Bakınız burada da dedim kiriş var. Yani su vurmaması lazım. Burası beton. Hani tuğla olsa ya da kerpiç olsa dedim ne yapabilir? Su alabilir. Ama dedim betonun su almaması lazım. Hayır dedi, yanlış düşünüyorsun. Beton dedi suyu daha çok çeker. Yani iletir, içeri doğru verir. Dolayısıyla bazı yerlerde perde beton yapılıyor. Tabii ki beton suyu çekecek. Suyu önlemek için arada bir takım malzeme kullanmamız lazım. Yani suyu içeriye verecek değil de dışarıda tutacak ya da aşağı doğru salacak bir malzeme kullanmakta fayda var. Tabii ki burayı biz çatı yaparaktan bu kısmı çözmüş olduk. Şimdi bahçeye doğru bir geçelim. Kıymetli izleyenler, burası da başka bir odamızın arka tarafı. Bakınız iki duvar arasını
boşluk bıraktım. Buradan duvar ördüm gördüğünüz gibi. Bakınız yani duvarın toprakla temasını kesmiş olduk. Yağmur yağdığı zaman yine şurayı da balık sırtı beton yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Su buradan akıyor. Yani içeriye rütubeti engellemiş olduk. Artı bir de kıymetli izleyenler bu duvara köpük yaptık. Yani bu rütubetin bu odayı bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi az önceki mutfağımız burası kıymetli izleyenler. İçeride çekim yaptığım yerin arka tarafı burası. Şimdi burayı anlatmak istiyorum. Bakınız şöyle gördüğünüz gibi böyle balık sırtı beton yaptım. Tabi burasını mutfağın zeminine kadar ben kazdım. Kum doldurdum şu araya. Yani şu beton gördüğünüz araya kum doldurdum. Taş doldurdum. Yine pirket parçaları dolduraraktan yani suyun duvara doğru gitmesini engelledik. Su geldiği zaman o kumdan aşağı doğru süzgeç gibi yani sağa doğru, mutfağa doğru, duvara doğru değil de çünkü geçirgen olduğu için kum ya da taşların aralarından su buradan sızaraktan şuradan da bir delik koymuştum. Yani buradan aksın diye bakınız şuradan göstermeye çalışayım. Şuradan delik koymuştum. Şuralardan bakınız. Oradan su yani biriken su eğer birikirse bu tarafa doğru aksın mutfağa içeriye sızmasın diye. Şimdi kıymetli izleyenler bir tecrübemi de anlatayım. Tabi bu işlemi yapmadan önce buraya ben beton dökmüştüm. Önce şöyle bir karış yani 15-20 santim eninde. Az önce de kirişlerden bahsettim. Yani kirişlerin betonun suyu emdiğini, suyu geçirdiğini bir yakınımdan duyunca tabii ki ben o betonun, perde betonun da suyu çekeceğini öğrendikten sonra bu işlemi yaptım ve çözümü bulduk. Yani boşuna işte bu nemi önleyici diye satılan bir takım şeyler var. Onlar çok çözüm olmuyor. Şimdi ben evimizin çatısına dama çıkayım. Orayı da göstereyim size. Kıymetli izleyenler burası da 2. kat evimizin bakınız köpüklerin alçıyla yapmıştım buraları. Bakınız köpüklerin döküldüğünü görüyorsunuz. Sebebi ise yukarıdan nem alması. Yani bunu bir türlü çözemedik. Şimdi bir çatıya çıkalım. Kıymetli izleyenler burası da bizim evimizin çatısı. Bakınız burada tabii akıntıyı iyi vermek lazım. Kesinlikle su birikintisi olmamalı. Bizim bakınız gördüğünüz gibi bu kısımlarda su birikintisi oluyor. Tabii burası da zaten altı balkon. Bu en çok rutubet buranın altında. Yine şurada da birikinti görüyoruz kıymetli izleyenler. Şimdi ben size şunu anlatayım. Ben kaliteli marka Türkiye'nin en bilindik markalarından bu rutubet önleyici yapıştırıcı ya da ne derseniz adına ondan aldım. Tabi burayı damı güzelce süpürdüm. Kuruduktan sonra şu gördüğünüz fırça yardımıyla onu sürdüm. 2-3 kat tam hatırlamıyorum şimdi. Ama aradan bir sene geçtikten sonra o yapıştırıcının kavladığını gördüm. Belki şu anda da vardır. Şöyle bir bakayım. Şu acaba beyazlıklar o yapıştırıcının parçası mı? Emin değilim. Olabilir. Yani eğer buysa bakınız bazı kısımları kavlamış. Şuralarda yok mesela. Buralar kavlamış. Şunlar hala o yapıştırıcının izleri olabilir.
Yani o da çözüm değil kıymetli izleyenler. Çatılar için çözüm değil. Çözüm nedir? Burayı kapatmak, yani saçla güzel bir çatı yapmak lazım. Tabii ki biz burada gördüğünüz gibi asmamız var. Asmamız var. Yani bu damı kullanıyor. Panellerimiz de var. Tabii ki panelleri şeye de alabiliriz çatının üstüne ama dediğim gibi biz bu damı kullandığımız için çatı ben yapmadım ama tabii ki uzun yıllar çevremde gördüğüm tecrübelerimi size aktarmak istedim bugün. Yani çatıdan başka çözümü yok. Tabii ince bir beton döküyorlar, ne bileyim mozaikle karıştıraraktan. Tabii onların da çok çözüm olacağını tahmin etmiyorum. Ya çatı yapacaksınız ya da bu şekilde kalacak. Buranın çözümü yok. Yine duvarların çözümünü de söyledim kıymetli izleyenler. Ben 8 yıldır burada yaşıyorum. Köpük yapmak lazım. Duvarın temasını kesmek lazım. Yani duvarla arasına, toprak arasına köpük koyabiliriz. Taş, kum gibi koyabiliriz. Bu şekilde de rütubeti önlemiş oluruz. Perde beton da çözüm değil. Az önce de ifade ettim. Kıymetli izleyenler, bu da önemsediğim videolardan bir tanesi. Çünkü özellikle zemin katlarda oturanlar bu tip durumlardan çok muzdarip. Dolayısıyla bu videoyu da paylaşmak istedim. Ben bu şekilde çözüm buldum. Eğer ki tabii ki benim gibi böyle iki duvar arasında boşluk da bırakabilirsiniz. Köpük yapılabilir. Tabii ki boşluk bırakma imkanınız yoksa köpükle bu işi de çözebilirsiniz. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.